Devran'ı yeni bölümlerde bekleyen bomba senaryolar ve yaşayacağı büyük karakter değişimi herkesi şok edecek. Bu konuyla ilgili çok kritik ve dikkatle dinlemeniz gereken detaylar verildi. Devran ve İskender'in karşılıklı misillemelerinde sıra kimde ve İskender bu defa ailede kimi gözüne kestirecek? Devran Boran'ın ölümüne sebep olanları nasıl bulacak? Ve asıl savaş başlıyor mu? Devran'ın hastalığı ve kullandığı ilaç neyin nesi? Öte yandan İmre ve Devran arasında yaşanacak sürpriz senaryolar heyecan ve gerilimi artıracak. Bu konuda Esme, Devran, Karga ve İmre ile ilgili çok kritik detaylar var. Cesur, Hakim ve Karga cephesinde ise beklenmedik ters köşeler bizleri bekliyor. Tüm bunlardan ve daha fazlasından birazdan kısa ve net bir şekilde bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Devran bol ters köşelerin olduğu, içeriye adımını yerleştirdiği ve oyun içinde oyun kurguladığı müthiş bir planla İskender'i alt üst etti. Üstelik sadece İskender'i değil, Aysel, Cesur ve Hakim de fazlasıyla gerildi. Çünkü Boran'ın ölümünü üstlenip yalan söyleyen adamı içeriden çıkardı. Devran zaten kardeşinin ölümüne sebep olanların peşini bırakmayacağını, annesinin acısını dindirmek için her şeyi yapabileceğini söylemişti. Yani Devran yeni bölümde kardeşinin ölümüne sebep olanları öğrenmeye çok yaklaşacak. İskender'den zaten bunun hesabını soruyor. Fakat hesap soracağı iki kişi daha var. Bunlar Cesur ve Hakim. Devran gerçekleri öğrenmek için içeriden çıkardığı adamı sorguya aldı. Ancak muhtemelen bu sahnede bir şey öğrenemeyecek. Ancak başka bir detay senaryoyu yön verebilir. Geçtiğimiz bölümde Devran bilgisayardan izlediği videoda Boran'ı getirip bahçeye atanları gördü. Bu adamlar Hakim'in adamlarıydı. Doğal olarak Devran gördüğü hiçbir şeyi unutmadığı için eğer Hakim'in yanında bu adamları görürse anında tanıyacak ve savaşın fitilini ateşleyecek. Cesur, Devran'ın nasıl bir dahi olduğunun farkında ve bu nedenle Hakim'le plan yaparak Karga'yı kullanıp Devran'ı devre dışı bırakmak istiyor. Aksi durumda işin ucu kendilerine dokunacak. Fakat Cesur fazlasıyla zeki ve kurnaz bir karakter. Hatta ilerleyen bölümlerde Devran'ı en çok zorlayacak olan kişi Cesur olacak. Gerektiğinde her durumdan sıyrılmasını beceren Cesur, Boran'ın ölümü konusunda tüm topları Hakim'e atabilir. Ne de olsa Hakim'in aşiretinde törelere göre kadını ve çocuğa dokunmak yasak. Ayrıca yeni bölümlerde Cesur'un hikayesine ve boynundaki yara izinin detaylarına giriş yapılması bekleniyor. Bunun yanı sıra misilleme sırası İskender'e geldi ve yeni bölümde İskender'den Devran'ı çılgına döndürecek sürpriz bir hamle gelecek. Ayrıca İskender, aile içinden en büyük oğlu Ferman'ı gözüne kestirecek ve Ferman'ın kendisine duyduğu saygıdan yararlanacak. Hatta Ferman'ın iş kartına bakarak muhasebe danışmanlığını yaptığını öğrendi ve ileride bunu kullanacak. Kısacası İskender'in hamlelerinden sonra Devran'ı yeni bir dönem ve büyük bir karakter değişimi bekliyor olacak. Bu konuda çok kritik detaylar verildi. Şimdi kısaca bu detaylara bakalım. Devran, bölümler ilerledikçe karanlık dünyanın merkezine doğru yönlenecek ve yaşayacağı karakter değişimiyle herkesi şaşırtacak. Bir yandan Boran'ın ölümünde parmağı olanları bulmaya çalışması, bir yandan İskender'le birlikte Karga'nın kirli işlerine bulaşması ve bir yandan da İmre ile tanışacak olması Devran'ın dünyasındaki dengeleri değiştirecek. Hatta geçtiğimiz bölümde verilen detaylar doğrultusunda şunu söyleyebiliriz. Devran ileride kendi organizasyonunu bile kurabilir ve bunu yaparak yeraltı dünyasındakilerle mücadele edecektir. Çünkü Devran sıra dışı bir zekaya sahip. Her türlü şifrelemeyi biliyor ve hatta banka sistemlerini bile çözebilecek bir zekaya sahip. Üstelik bunu söyleyen kendi hocasıydı. Ayrıca bir iş yaparken aklı her ihtimali düşünecek bir şekilde çalışıyor. Kısacası Devran vakti geldiğinde geçtiğimiz bölümde de sinyali verildiği gibi mahalleyi bile kullanabilir. Devran'ı en çok etkileyebilecek olan iki unsur var: para ve kadın. İskender bundan bahsetmişti ve para unsurunu kullanarak Devran'ın ayarlarıyla oynayacak. İşin kadın kısmında ise sahneye İmre çıkacak. Devran ve İmre arasında bir etkileşim kaçınılmaz olacak. İmre, kimsenin tahmin edemeyeceği kadar sürprizlerle dolu bir karakter. Karga'nın İmre'ye olan hisleriyle birlikte Devran'ın Karga'nın işlerine dahil olması ve İmre ile yaşayacağı etkileşim işlerin daha da karmaşık bir hale almasına yol açacak. Bu durum Devran ile Karga'yı karşı karşıya getirirken Esme için de hayatında yeni ve çalkantılı bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Fakat dizide biri iyilikte, biri kötülükte dahi sloganı var. Hatta yurt dışına iyi ve kötü ismiyle tanıtıldı. Bu nedenle bakalım Devran, İmre karşısında ihtirasına yenik düşecek mi? Yoksa babasının izinden gitmeyip daha farklı bir yolda mı ilerleyecek? Parayla güç elde etmek için her şeyi yapacak mı? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Ayrıca İmre ve Esme ikilisi Devran için içsel bir çatışmaya yol açacak. İmre'nin gizemli ve karanlık doğası bu hikayeyi daha da karmaşık bir hale getirecek. Bu konuda ilerleyen bölümlerde izleyicileri birbirinden şaşırtıcı ters köşeler bekliyor ve bu sürprizlerin merkezi İmre olacak. Şimdi gelelim Devran'ın hastalığına ve kullandığı ilaca. Devran'a üzüntülü, stresli ve kriz anlarında iki şey iyi geliyor. Biri Esme, diğeri ise kullandığı ilaç. Esme, Devran'ı zorlu zamanlarda fazlasıyla rahatlatan bir karakter.
Devran bu tarz durumlarda Esme'yi sığınacak bir liman olarak görüyor ve bu şekilde görmeye devam edecek. Kullandığı ilaca gelecek olursak, bu ilaç şişesinin üzerinde metakrezol ismi yazıyor. Metakrezol genellikle ilaçların içerisinde koruyucu madde olarak kullanılan kimyasal bileşiktir. Yani dizide doğrudan bir ilaç ismi verilemeyeceği için etken maddenin ismi yazıyor. Bu madde ise genel olarak kas ve iskelet sistemi, diyabet, anksiyete, panik bozukluk veya depresyon gibi durumlarda kullanılabilir. Devran sinirlendiğinde, üzüldüğünde veya duygusal bir psikolojik kriz yaşadığında eli ayağı titremeye başlıyor ve vücudu kilitleniyor. Bu ilaç ise bir tür sakinleştirici, paniği giderici etki oluşturuyor. Devran'ın bu konudaki hikayesine daha derinlemesine giriş yapılacaktır. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Videoları anında izlemek için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.